Dünyanın en iyi futbolcularından olan ve kral lakabıyla bilinen Pele, 2022'nin son günlerinde hayatını kaybetti. Dünya Kupası'nı ilk defa 17 yaşına kaldırıp bir ilke imza atan, kariyeri boyunca 1200'den fazla gol atarak tarihe adını yazdıran kralın cenazesine binlerce kişi katıldı. O hem iyi bir futbolcu hem de Brezilya'nın dünyada en bilinen simalarından birisiydi. Pele'nin cenazesindeki bu adam, ülkede geride kalanların hayatını direkt etkileyecek güce sahipti. Tartışmalı açıklamalarıyla çokça tepki çeken devlet başkanı Bolsonaro, namı diğer tropiklerin Trump'ı, çekişmeli bir seçim sonucunda koltuğunu hem rakibi hem de hasmı Lula da Silva'ya devretmek zorunda kaldı. 10 yaşında okuma yazma öğrenen bu yeni devlet başkanı, dünya siyasetinin çok da yabancı olduğu bir sima değil. Gençliğinden beri siyasette var olan, 2 dönem devlet başkanlığı yaptıktan sonra hapse atılan Silva, cezaevinden çıktıktan sonra ilk seçimlerde yeniden seçildi. Göreve gelir gelmez dünyanın geri kalanı için önemli bir karar alması da dahil Brezilya'daki gelişmelere biraz daha yakından bakalım. 213 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık 7. ülkesi olan Brezilya, geniş verimli topraklara, Amazon ormanları dahil binlerce nehre ve zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliklerin yanında aynı Brezilya'da 10 milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Gelir eşitsizliğiyle ırkçılık kronikleşmiş bir sorun olarak devam ediyor. Se Deus quiser, vai ajudar nós. Nós vai vender papo de quilos por dia. Isso aqui vai ser só o começo. Son 20 yılda 600 binden fazla insanın çete savaşlarında öldürüldüğü ülkede, düşük gelirli vatandaşların çoğu suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde yaşamak zorunda. Favelalar, Brezilya'da yüksek suç oranlarına sahip olan gecekondu mahallelerine verilen isim. Ekim 1945'te bu favelalardan birisinde 8 çocuklu, yoksul bir ailenin Lula da Silva isminde bebeği dünyaya geldi. Ailenin maddi durumu çok kötü olduğundan en küçük çocuklarını okula gönderme fırsatları olmadı. Lula da Silva'nın okuma yazma öğrenmek için 10 yaşına gelmeyi beklemesi gerekecekti. Çocukluğunda ve gençliğinde portakal satan, ayakkabı boyacılığı yapan ve posta dağıtan Lula, yaşı biraz daha büyüdüğünde bir metal işletmesinde çalışmaya başladı. Metal işçiliği eğitimi gören bu genç, kardeşi vesilesiyle sendikaya üye oldu. 1969'da Metal İşçileri Sendikası bölge başkanı olan Lula, bundan 6 yıl sonra ise 100 bin kişiyi temsil eden sendikanın başkanı seçildi. 1964 ile 1985 yılları arasında darbecilerin iktidarda olduğu dönemde ise geniş çaplı grev ve protesto gösterileri düzenliyordu. Bu süreçte katıldığı ve liderlik ettiği grevler nedeniyle bir ay cezaevinde kaldı. Aynı dönemde hapishanede işkence gören bir başka kadınsa daha sonra Brezilya siyasetinde aktif rol oynayacaktı. Ama bu konuya birazdan geleceğim. 1980'de ülkedeki diğer sendikacılar başta olmak üzere toplumun ileri gelenlerini bir araya toplayan Lula, İşçi Partisi'ni kurdu. Kurulduktan kısa bir süre sonra yüz binlerce üyeye ulaşan İşçi Partisi, askeri darbe dönemi sonrasında siyasetteki ağırlığını artırdı. Pele'nin Maradona ile Platini'yi yanına alıp uyuşturucuya karşı mücadele kampanyası için poz verdiği 1988 yılında Lula da Silva da gelir eşitsizliği ve ırkçılık başta olmak üzere ülke sorunlarına karşı mücadele edeceğini açıklayarak başkanlığa adaylığını koydu. Her ne kadar başarılı olmasa da bir yıl sonra seçimlerde ikinci tura kalarak oy oranını yükseltti. 1994 ve 98'deki başkanlık yarışlarında ise %30 kadar oy almayı başardı ama iktidar olamadı. Fakat çokça yerel belediye başkanının İşçi Partisi'nden seçilmesi itibarını artırmıştı. 1999'da Latin Amerika'da Venezuela'nın devlet başkanlığına Hugo Chávez'in seçilmesiyle başlayan solcuların pembe dalgası hızlıca yayıldı. Arjantin'den Uruguay'a, Bolivya'dan Paraguay ve Şili'ye yayılan bu dalgadan Brezilya'da nasibini aldı. İlhan Mansız'ın Roberto Carlos çalımı dediğimizde hemen akla gelen 2002 yılında Lula da Silva da rakiplerine çalım atarak başkan seçildi. Dış borçların ödenmemesi gibi keskin fikirlerini törpüleyip açlık ve yoksullukla mücadele, daha iyi eğitim olanakları gibi konuları öne çıkaran Lula da Silva, ülkede kamuoyu oluşturma gücü olan sermaye sahipleriyle de arasını düzeltti. Sosyal politikalara ağırlık veren Silva, 2006 yılında da tabanını genişleterek %60 gibi bir oy oranıyla yeniden başkan seçildi. Hayatı beyaz perdeye aktarılan Lula da Silva, bir kesim tarafından güçlü bir lider olarak görülürken hem Amazon yağmur ormanlarını tahrip eden sanayiciyle yakınlığı nedeniyle hem de ülkede yaşanan yolsuzluk haberleriyle başka bir kesim tarafından güçlü şekilde eleştiriliyordu. 2011 seçimlerinde aday olmayan Silva, yapılan seçimler sonucunda başkanlığı kendi partisinden
Dilma Rousseff'e devretti. Rousseff 1964'teki askeri darbe döneminin işkence görmüş bir ismiydi. Hükümeti yönetebilmek adına farklı parti temsilcilerine bakanlıklar veren Rousseff'in bu politikası siyasal sistemin kilitlenmesine neden oldu. 2013'ün Haziran ayında başlayan protestolarda 400 şehirden yaklaşık 8 milyon kişi sokakları doldurdu. Dünya Kupası için tesislere harcanan paralar başta olmak üzere bu organizasyonda güvenliğin sağlanabilmesi için favelaların önüne duvarlar çekilmesi halkın tepkisine yol açtı. Ekonominin kötü gidişatı ve protestolarla uğraşan Rousseff'in siyaseten çöküşünü 2014'te başlayan soruşturmalar hızlandırdı. Devletin petrol şirketi Petrobras'tan kazançlı ihaleler almak için şirketlerin rüşvet verdiği iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başladı. Devam eden protesto gösterileri medya kuruluşları tarafından daha da köpürtülüyor ve Başkan Dilma Rousseff hedef alınıyordu. Tarihler 2016'yı gösterdiğinde Rousseff'in senatoda azledilmesi konusunda oylama yapıldı. Aşırı sağcı politikacılardan Bolsonaro bu oylamada Rousseff aleyhine oy kullanırken verdiği oyu Alberto Ustro'ya adadığını söyledi. Bundan 2 yıl sonra Brezilya'nın yeni devlet başkanı olacak olan Bolsonaro'nun oyunu adadığı kişi Dilma Rousseff'e 1964'te hapishanede işkence yapan istihbarat görevlisinden başkası değildi. Senato'daki oylama tamamlandı ve Brezilya'nın ilk kadın başkanı Dilma Rousseff görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla Senato tarafından oy çokluğuyla azledildi. Bu olaydan sadece birkaç hafta sonra bu sefer savcıların hedefinde eski devlet başkanı Lula da Silva vardı. Silva'nın yolsuzlukla elde ettiği parayla bir ev satın aldığı ve bu evi restore ettirerek oturmaya başladığı iddia ediliyordu. Silva iddiaları reddetti ve suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu söyledi. Tarihler Temmuz 2017'yi gösterdiğinde Lula da Silva yolsuzluk suçlamasından 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyaseten de yasaklı hale gelen Silva böylece 19 ay kalacağı cezaevine girdi. Tam böyle kaotik bir dönemde sivri çıkışları dışında pek de tanınmayan aşırı sağcı eski yüzbaşı Jair Bolsonaro aday olacağını açıkladı. 1991'de kongreye girerek siyaset sahnesinde yerini alan Bolsonaro, özellikle muhafazakarlar ve beyazlar tarafından sevilen bir siyasetçiydi. Siyah Brezilyalıları ötekileştirerek onları aşağılayan Bolsonaro'nun bu tavrı az daha ölümüne neden oluyordu. Seçim kampanyası için gittiği Brezilya'nın güney kentlerinden birisinde 40 yaşlarında bir adam yavaş yavaş eski yüzbaşına yaklaştı. Bir boşluk bulduğu anda Bolsonaro'yu bıçaklayan adam oracıkta yakalanıp linç edilmekten son anda kurtuldu. Bolsonaro ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. 2 saatlik ameliyat sonrası önce yoğun bakıma alınan Bolsonaro sonrasında hızlıca iyileşerek meydanlara geri döndü. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Gerek eski devlet başkanlarının da işkence gördüğü diktatörlük dönemini savunarak daha çok eylemcinin öldürülmemesine üzülen, gerekse işkencenin meşruluğunu savunan Bolsonaro, hem ülkesinde hem dünyada çokça tepkiyle karşılaştı. Kız çocuğunun olmasını kendisi adına bir zayıflık olarak gören Bolsonaro, aynı zamanda koyu bir Trump hayranıydı. Só você, ele quer a América grande, eu quero o Brasil grande. Ele fala em Deus, eu também falo em Deus. Trump é acusado de xenófobo e eu também. Tarihler Ekim 2018'i gösterdiğinde %55 oy alan Bolsonaro tüm dünyayı şaşkına çevirerek Brezilya'nın yeni devlet başkanı oldu. İsrail'in en büyük destekçilerinden olan Filistin'i devlet olarak tanımadığını söyleyen Bolsonaro, Brezilya Büyükelçiliği'nin bir kısmını Kudüs'e taşıdı. Dünyanın akciğeri olarak tanımlanan Amazon ormanlarını endüstriyel tarım ve madencilik için açan Bolsonaro, burada artan yangınlara yeterli önemi vermediği konusunda da oldukça eleştirildi. Yüksek suç oranına sahip Brezilya'da kişisel silahlanmanın artması gerektiğini savunan Bolsonaro, destekçilerine silahlanması çağrısı yaparak idolü Donald Trump'ın yolundan gitmeyi sürdürdü. Aşırı sağcı, silahlanma yanlısı, askeri darbeleri destekleyen, küresel felaketlere inanmayan, beyazları üstün gören ve komplo teorisyenlerine yürekten inananları tanımlayan Bolsonaroculuk kavramı da işte böyle bir ortamda ortaya çıktı. Bolsonaro'nun politikaları onun halk desteğini hızla düşürürken rakibi İşçi Partisi cephesinde yeni gelişmeler vardı. 2018'de cezaevine giren Lula da Silva'nın 19 ay sonra tahliye talebine olumlu cevap geldi ve hapisten çıktı. 2021 yılında ise 20 yıldan fazla hapis cezasıyla yargılanan eski devlet başkanı delil yetersizliği nedeniyle tüm suçlarından beraat etti. 77 yaşında yeniden devlet başkanı seçilebilmek için Bolsonaro karşısına adaylığını koyan Silva, kıyasıya bir mücadele sonucunda ilk turda oyların %47.9'unu aldı. Orduyla yakın ilişkisi olan
Elektronik oylama sisteminin güvenilirliğini sorgulayan Bolsonaro, ikinci turda %49.1 oy oranıyla seçimi kaybetti. Zafer konuşması yapmak için sahneye çıkan Lula da Silva, halkın yeniden umuda sahip olmak istediğini, iyi yaşamak, iyi yemek, iyi iş sahibi olmak ve eğitime erişmek için oy verdiğini söyledi. İki Brezilya olmadığını, kendilerinin tek bir halk olduğunu söyleyen Silva, tüm dünyanın merakla beklediği Amazon ormanları konusunda da olumlu mesajlar verdi. Seçim döneminde Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşla ilgili konuşan Silva, savaşın çıkmasında Rusya kadar NATO, Avrupa Birliği ve ABD'nin de suçlu olduğunu söylemişti. Başkanlık yarışını kazandıktan sonra Rus ve Ukrayna temsilcileriyle görüşen Silva, savaşın bitirilmesi çağrısı yaptı. Seçim sonrası ilk tebrik edenlerden birisi olan Putin, diyalogların daha da güçlendirilmesi ve işbirliği çağrısı yaptı. ABD Başkanı Biden da Silva'yı attığı tweetle tebrik etti. Bunun yanında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de tebrik mesajı gönderdi. Mesajda onlarca yıldır ilişkilerin derinleşerek sürdüğünü ve bu ilişkinin başka ülkelere örnek teşkil ettiği vurgulandı. Sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra ABD'ye giden Bolsonaro, devir teslim törenine katılmadı. Bolsonaro'nun destekçileri ise seçim sonuçları açıklandıktan sonra ordu karargahlarının önüne darbe çağrısı yaparak nöbet tutmaya başladı. Oldukça bölünmüş bir toplumun devlet başkanı seçilen Lula da Silva'nın sosyal politikalara ağırlık vereceğini açıklaması ve önceki başkanın tartışmalı kararlarını iptal etmesinin getireceği sonuçları ise önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Dünyanın en iyi futbolcularından olan ve kral lakabıyla bilinen Pele, 2022'nin son günlerinde hayatını kaybetti.